Ayşe, İstanbul'un kalabalık semtlerinden birinde küçük ama şirin bir çiçekçi dükkanı işletiyordu. Sabahın erken saatlerinde açar, mis kokulu çiçeklerin arasında gününü geçirirdi. Hayatını düzenli, öngörülebilir ve kontrol altında tutmayı severdi. Her şeyin planladığı gibi gitmesini isterdi. Çiçeklerin zamanında gelmesi, müşterilerin hep güler yüzlü olması, havanın hep güneşli olması. Kısacası Ayşe hayatın adeta kendi istediği bir senaryoda ilerlemesini talep eden biriydi. Siz kanalıma abone olurken ve videoyu beğenirken ben de hikayeye devam ediyorum. Ayşe'nin bir gün beklemeyeceği bir şey oldu. Uzun zamandır hayalini kurduğu bir orkide siparişi gelmedi. Tedarikçi, beklenmedik bir kaza sonucu teslimatın ertelendiğini bildirdi. Ayşe öfkelendi, hayal kırıklığına uğradı. "Nasıl yani?" diye düşündü. "Tam da bugün bu özel müşteri için söz vermiştim." İçindeki kontrol etme arzusu, olaylar kendi istediği gibi gitmeyince onu boğmaya başladı. Akşam dükkanı kapatırken bile o orkidenin gelmemesi yüzünden suratı asıktı. Eve gittiğinde eşi Emre onun halini hemen anladı. "Ne oldu canım, yine mi bir aksilik?" diye sordu. Ayşe, "Sorma Emre, o orkide gelmedi. Şimdi müşteriye ne diyeceğim? Her şey alt üst oldu," diyerek dertlendi. Emre, Ayşe'nin bu hallerine alışkındı. Onun olaylara verdiği tepkilerin ne kadar yorucu olduğunu bilirdi. Ertesi gün daha büyük bir darbe geldi. İstanbul'u sel bastı. Sel suları Ayşe'nin dükkanının önünden geçerek içeri girdi ve çiçeklerinin bir kısmına zarar verdi. Ayşe yıkıldı. Gözyaşları içinde "Neden hep ben, neden her şey ters gidiyor?" diye haykırdı. Oysa bu durum ne onun ne de başkasının kontrolünde olan bir şeydi. Birkaç gün boyunca dükkan kapalı kaldı. Zararı telafi etmek için uğraştı. Bu süreçte Ayşe'nin mutsuzluğu ve öfkesi zirveye ulaştı. Hayatının kontrolünü elinden kaybetmiş gibi hissediyordu. Bu kadar şanssız olmasının nedenini sorgulayıp durdu. Peki Ayşe neden bu kadar mutsuzdu? Olaylar gerçekten onun kontrolünde miydi? Hayatının akışı üzerinde ne kadar söz hakkı vardı? İşte tam da bu karmaşanın ortasında Ayşe'nin karşısına eski bir dostu, bir üniversite hocası olan Nazım Bey çıktı. Nazım Bey, Ayşe'nin halini görünce gülümsedi ve "Ayşe, hatırlıyor musun? Üniversitedeyken sana Epiktetos'un o meşhur sözünü anlatmıştım. Olayların istediğiniz gibi olmasını talep etmeyin. Nasıl oluyorlarsa öyle olmalarını isteyin. Böylece mutlu olursunuz," dedi. Ayşe o an bu sözün anlamını tam olarak kavrayamadı. "Hocam, ama nasıl olur? Her şey benim istediğim gibi olsun istemek kötü mü?" diye sordu. Nazım Bey, Ayşe'ye sabırla stoacılık felsefesini anlatmaya başladı. "Bak Ayşe," dedi, "stoacılık, hayatın bizim kontrolümüzde olan ve olmayan kısımlarını ayırt etmemizi öğretir. Dış olaylar, yani hava durumu, trafik, insanların davranışları, hatta o orkidenin gelmemesi veya bu sel baskını gibi şeyler bizim kontrolümüzde değildir. Onlar olduğu gibi olurlar. Bizim kontrolümüzde olan tek şey bu olaylara verdiğimiz tepkidir. Senin öfken, üzüntün, hayal kırıklığın, işte bunlar senin kontrolündedir." Ayşe şaşkınlıkla dinledi. "Yani o orkide gelmediğinde veya dükkanımı sel bastığında üzülmemem mi gerekiyordu?" diye sordu. Nazım Bey gülümsedi. "Üzülmek insani bir duygu Ayşe. Önemli olan bu üzüntünün seni ele geçirmesine izin vermemek.
Olayları olduğu gibi kabul etmek, onlarla savaşmak yerine uyum sağlamak. Bu orkide gelmediyse başka bir çözüm bulabilirsin. Müşterine durumu açıklayabilir, alternatif bir çiçek sunabilirsin. Dükkanını sel bastıysa zararı onarmak için elinden geleni yapar, ders çıkarırsın. Bu pasif olmak anlamına gelmez. Aksine enerjini kontrol edemediğin şeylere harcamak yerine kontrol edebileceğin şeylere yani tepkilerine ve çözüm bulmaya odaklamak anlamına gelir. Bu konuşma Ayşe'nin zihninde yeni bir kapı araladı. Nazım Bey'in anlattıkları Ayşe'nin bakış açısını derinden etkilemeye başladı. "Peki," dedi Ayşe, "bu felsefe hayatımı nasıl değiştirecek? Ben hep böyle gergin ve mutsuz mu olacağım?" Nazım Bey devam etti. "Stoacılık bize erdemli bir yaşam sürmeyi öğütler. Erdem, bilgelik, cesaret, ahır, adalet ve ölçülülük gibi değerlerle yaşamak demektir. Olaylar karşısında soğukkanlı olmak, mantıklı kararlar vermek, zorluklarla cesurca yüzleşmek ve her durumda adil olmak. İşte bunlar bizim kendi içimizde inşa edebileceğimiz şeylerdir. Dışarıdaki hiçbir şey senin iç huzurunu bozamaz. Eğer sen buna izin vermezsen." Ayşe günler geçtikçe bu felsefeyi uygulamaya çalıştı. İlk başlarda zorlandığı eski alışkanlıkları onu tekrar öfkeye veya hayal kırıklığına sürüklemeye çalıştı. Ama her seferinde Nazım Bey'in sözlerini hatırladı. Bir gün yine büyük bir çiçek siparişi geldi ve Ayşe her zamanki gibi tam istediği gibi gitmesi için endişelenmeye başladı. Ancak bu kez derin bir nefes aldı. "Elimden gelenin en iyisini yapacağım," dedi kendi kendine. "Ama sonuç ne olursa olsun onu kabul edeceğim." Birkaç çiçeğin rengi istediği gibi gelmedi, ancak Ayşe paniğe kapılmak yerine bu farklı renkleri kullanarak daha yaratıcı bir buket hazırladı ve müşteri bu yeni tasarıma hayran kaldı. Zamanla Ayşe'nin yüzü gülmeye başladı. Artık kontrol edemediği şeylere takılıp kalmak yerine enerjisini daha yapıcı şeylere harcıyordu. Müşterileriyle daha sabırlı, tedarikçileriyle daha anlayışlıydı. İşine ve kendine olan inancı arttı. Hayatında hala aksilikler oluyordu elbette. Ama Ayşe artık o dalgalarla savaşmak yerine onlarla birlikte yüzmeyi öğrenmişti. Kendini çok daha huzurlu ve mutlu hissediyordu. Çünkü artık olayların istediği gibi olmasını talep etmiyor, nasıl oluyorlarsa öyle olmalarını kabul ediyor ve bu kabullenişle beraber içsel bir özgürlük yaşıyordu. Şimdi size sormak istiyorum. Sizin hayatınızda Ayşe gibi kontrol etmeye çalıştığınız ve sizi mutsuz eden şeyler neler? Olayların istediğiniz gibi olmasını talep etmek yerine onları oldukları gibi kabul etmek size nasıl bir kapı aralar? Bu kabulleniş hayatınızda neleri değiştirebilir? Düşünün, belki de mutluluğun anahtarı, istediğimiz gibi olmayan dış dünyayı değiştirmeye çalışmak yerine, kendi iç dünyamızdaki tepkileri değiştirmektir. Epiktetos'un bu sözü, Stoacılık felsefesinin kalbinde yer alan temel bir ilkeyi özetler. Dışsal olaylar üzerinde kontrolümüzün olmaması ve bu gerçeği kabul etmenin iç huzurumuza giden yol olması. Ayşe'nin hikayesi, modern insanın karşılaştığı yaygın bir sorunu, yani kontrol yanılgısını çok güzel bir şekilde resmediyor. Çoğumuz Ayşe gibi hayatın belirli bir senaryoya göre ilerlemesini bekleriz. İşler ters gittiğinde hayal kırıklığı, öfke ve mutsuzluk hissederiz. Oysa stoacılık
Bu duyguların büyük ölçüde kendi yargılarımızdan ve beklentilerimizden kaynaklandığını öğretir. Stoacılar dünyayı dikotomy of control, kontrol ikilemi adı verilen bir prensiple açıklarlar. Bu prensibe göre dünyadaki her şey iki kategoriye ayrılır. Kontrolümüzde olanlar ve kontrolümüzde olmayanlar. Kontrolümüzde olanlar düşüncelerimiz, yargılarımız, inançlarımız, arzularımız ve tepkilerimizdir. Kontrolümüzde olmayanlar ise hava durumu, başkalarının davranışları, geçmiş olaylar, gelecek olaylar, hastalıklar, felaketler ve hatta kendi vücudumuzun bazı işlevleri gibi dışsal faktörlerdir. Ayşe'nin ilk tepkileri tamamen kontrol edemediği dışsal olaylara, orkidenin gelmemesi, sel baskını odaklanmasından kaynaklanan bir kargaşaydı. O, bu olayların kendi istediği gibi olmasını talep ediyordu ve bu talep karşılanmadığında kaçınılmaz olarak acı çekiyordu. Stoacılık bu durumu arzuların kölesi olmak olarak tanımlar. Dışsal şeyleri arzuladığımızda ve bunlara bağımlı hale geldiğimizde o şeylerin yokluğu veya değişimi bizi kırılgan ve mutsuz yapar. Ayşe'nin hikayesinde Nazım Bey'in stoacılık yorumu Ayşe'nin odağını kontrol edemediği dış faktörlerden kontrol edebileceği iç faktörlere, yani kendi tepkilerine çevirmesini sağladı. Stoacılık bize akıl ve erdemle hareket etmeyi öğütler. Akıl, olayları objektif bir şekilde değerlendirmemizi, mantıksız korku ve kaygılardan kurtulmamızı sağlar. Erdem ise bilgelik, doğruyu yanlıştan ayırt etme, cesaret, zorluklar karşısında dayanıklılık, adalet, başkalarına karşı doğru davranma ve ölçülülük, dengeli olma, aşırılıklardan kaçınma gibi evrensel değerleri yaşamımıza dahil etmektir. Ayşe, Nazım Bey'in rehberliğinde bu erdemleri kendi hayatına uygulamaya başladı. Orkidelerin farklı gelmesi karşısında paniğe kapılmak yerine bilgelikle alternatif bir çözüm üretti. Sel baskını gibi büyük bir aksilik karşısında cesaretini toplayarak zararı onarmaya çalıştı. Stoacılık bize premeditatio malorum, kötülüklerin önceden düşünülmesi gibi pratik teknikler de sunar. Bu teknik, olası kötü senaryoları zihnimizde canlandırarak, onların gerçekleşmesi durumunda nasıl tepki vereceğimizi önceden planlamamızı sağlar. Bu, felaket tellallığı yapmak değil, olası zorluklara karşı zihinsel olarak hazırlanmaktır. Böylece olaylar gerçekten ters gittiğinde şoka uğramak yerine daha hazırlıklı ve soğukkanlı olabiliriz. Sonuç olarak Ayşe'nin hikayesi, Epiktetos'un sözünün derin anlamını pratik bir şekilde ortaya koyuyor. Mutluluk, dışsal olayları kontrol etme yanılsamasından vazgeçip sadece kendi iç tepkilerimizi ve yargılarımızı kontrol etmeye odaklanmaktan geçer. Bu, pasiflik veya kadercilik anlamına gelmez. Aksine, hayatın zorlukları karşısında içsel bir kale inşa etmek demektir. Bu kale, dışsal fırtınalar ne kadar şiddetli olursa olsun bizi koruyacak ve iç huzurumuzu sağlamlaştıracaktır. Stoacılık bize bu kaleyi nasıl inşa edeceğimizi, hayatın kaçınılmaz dalgaları arasında nasıl bir liman bulacağımızı gösterir. Unutmayın, dışarıdaki hiçbir şey sizin mutluluğunuzu veya mutsuzluğunuzu belirleyemez. Bu gücü yalnızca siz kendi elinizde tutarsınız. Hayatın size sunduğu her şeyi olduğu gibi kabul ederek içsel bir dinginliğe ulaşabilirsiniz. Bu felsefe,
Size de kendi Ayşe hikayenizi yazmanız için bir başlangıç noktası olabilir mi?